Merhaba Hatice ile Örgü Keyfi izleyicileri. Bugün sizlerle 38-40 bedene uygun cepken yelek öreceğiz. Yeleğimizi örmek için 600 gram makarna yünümüz var ve 7 numarada şiş kullanacağız. Cepkenimizi tek parça olarak öreceğiz. Sadece şöyle yan kısımlarından dikişli olacak. Cepkenimizi örmek için 82 ilmek olarak başlıyoruz. Cepkenimizi yan olarak öreceğiz. 82 ilmeğimizi 10 diş haraşo yani 20 sıra haraşo olarak örüyoruz. Kenarlarda 10 ilmek haraşo, orta kısımdaki 62 ilmeğimizi örnek yapıyoruz ve yine kenarda da 10 ilmeğimizi haraşo olarak şöyle şuradan itibaren sayıyorum, sona kadar 110 diş haraşo yani 220 sıra uzunluğunda örüyoruz. 220 sıra olduğunda cepkenimizin uç kısmına da yine 10 diş haraşo yani 20 sıra haraşo örüp bitiriyoruz. 82 ilmekle başlıyoruz. 82 ilmekle bitiriyoruz. Cepkenimizin en genişliği şöyle 65 santim. Boyunun uzunluğu da 130 santim. 38-40 beden için örüldü. Şimdi cepkenimizin yapımına geçebiliriz. Hepimize kolay gelsin. Cepken yeleğimizi örmek için şöyle pudra pembesi makarna yünüm var ve 7 numarada şiş kullanacağım. Cepkenimizin eni için 82 ilmek olarak başladım. 82 ilmeğimizi, burası kol ucu olacak. Kol ucunda haraşo örmeye başlıyoruz. Şuradaki 82 ilmek en genişliği. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi sağdan sola doğru şim taktım. Üzerine de ip attım ve ördüm. Tekrar sağdan sola doğru şim takıyorum. Üzerine de ip atıp örüyorum. İlmeklerimi tek tek haraşo örmeye başlıyorum. Kol ucunda haraşo olarak öreceğiz. Bu ördüğümüz ilk sıra örgünün ön yüzü olacak. Örgünün ön yüzünde birinci sırada tüm ilmeklerimi haraşo olarak örüyorum. ...82 ilmeğin hepsini haraşo olarak ördüm. Döndüm örgünün arka yüzüne ikinci sıraya. Her zaman ilk ilmeğimi örmeden alıyorum kenarlarının düzgün olması için. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi sağdan sola doğru şim taktım. Üzerine de ip attım ve ördüm. Tekrar sağdan sola doğru şim takıp üzerine de ip atıp örüyorum. Yelek cepkenimizin ikinci sırasında da haraşo olarak örüyoruz. 82 tane ilmeğimiz var. 82 ilmekle başlayacağız. 82 ilmekle bitireceğiz. Şu anda kol uç kısımları için haraşo olarak örüyoruz. Şu anda ikinci sıraya gidiyorum. Bu şekilde 82 ilmeğimizi 10 diş haraşo yani 20 sıra olarak örelim. ...82 ilmeğimizi 10 diş haraşo yani 20 sıra uzunluğunda ördük. Şimdi yeleğimizin genişliğini şöyle size göstermek amacıyla misinalı şişe aldım. Yeleğimin genişliği 65 santim olmuş. 82 ilmekten 65 santim oldu. Şimdi örnek yapımına başlıyoruz. Şu anda örgünün ön yüzündeyiz. Normal 7 numara şişlerle örmeye devam edeceğim. Kenardan 10 ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Buralar kenarlar hep 10 ilmek haraşo devam edecek. Ve 10 ilmek haraşomuzu ördük. Şimdi örnek yapımına başlıyoruz. Önce ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım. Bir tane artma yaptım. Burada birinci ve ikinci ilmek. İkisini birlikte ördüm. Eksiltmemi yaptım. Yine ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane artma. 2 ilmeği birlikte ördük. Eksiltme. Örnek bu şekilde kurulacak.
Devam ediyoruz. Önce ördüğümüz ipi sağdaki şişe doluyoruz. Artmamızı yapıyoruz. Sonra 2 ilmeği birlikte örerek eksiltme. Kolay bir örnek. Önce ördüğüm ipi sağdaki şişe doladım. Bir tane artma. 2 ilmeği ikisini birlikte ters örerek eksiltme. Devam ediyoruz. Önce ördüğümüz ipi sağdaki şişe doluyoruz. Bir tane artma yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek eksiltme yapıyoruz. Artma ve eksiltme. Örnek bu şekilde kuruluyor. Hep bu şekilde öreceğiz. Önce ördüğüm ipi sağdaki şişe doluyorum. Artmamı yapıyorum. Sonra 2 ilmeği birlikte örerek, ters olarak örerek eksiltmemi yapıyorum. Önce artma, sonra eksiltme. Devam ediyorum. Yine ördüğüm ipi hemen sağdaki şişime dolayıp artmamı yapıyorum. Sonra 2 ilmeği birlikte örerek eksiltme. Burası yaka kısmı haraşo olarak örüldü. Sonra örnek yapımına başladık. Artma ve eksiltme. Tekrar artma ve eksiltme. Sol şişimizde 10 ilmek kalana kadar bu şekilde ördüğümüz ipi önce sağdaki şişe doluyoruz, artma, sonra 2 ilmeği birlikte ters örerek eksiltme. Önce artmamız, sonra 2 ilmeği birlikte ters örerek eksiltme. Sol şişimizde 10 ilmek kalana kadar bu şekilde örneklerimizi yapıyoruz. Yine artmamızı yaptık. 2 ilmeği birlikte ördük. Eksiltme. Artmamı yaptım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Eksiltmemi yaptım. Sol şişimde 10 tane ilmeğim kaldı. Örerken şuna dikkat edelim. Başta artmayla başlamıştım. En sonda eksiltme yaptım ve sıramı, örneklerimi tamamladım. Sol şişimde 10 tane ilmeğim var. Kalan 10 ilmeğimizde haraşo olarak örüyoruz. Başta 10 ilmek haraşo, sonda 10 ilmek haraşo. Burası hiç değişmeyecek. Orta kısımdaki ilmeklerimizde örnek yaparak devam edeceğiz. Örneklerde birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Döndük ikinci sıraya, örgün arka yüzüne. Yine kenardan 10 ilmek haraşo. Ve 10 ilmeğimi ördüm. Örgünün arka yüzünde örnek yapıyoruz. Yine ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir tane artma, 2 ilmeği birlikte ördüm, eksiltme. Önce artma, sonra eksiltme. Tekrar artma, 2 ilmeği birlikte ördük, eksiltme. Örnekler hep bu şekilde devam ediyor. Önce artma yapıyoruz. Sonra 2 ilmeği birlikte ters örerek eksiltmemizi yapıyoruz. Önce artma, sonra eksiltme. Önce artma, sonra eksiltme. Örnekleri bu şekilde de takip edebilirsiniz ya da şöyle yapabilirsiniz. Bakın şu ördüğümüz ilmek düzgün bir şekilde devam ediyor. Hep bu örnek birinci ilmek olacak. Arttırdığımız ilmek de ikinci ilmek olacak. Birinci ilmek, ikinci ilmek, arttırdığım ilmek şöyle biraz yandırıyor. O ilmek hep ikinci ilmek olarak ikisini birlikte öreceğiz. Önce artma, sonra eksiltme. Önce artma, sonra eksiltme. Örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de ilmekler hep bu şekilde örülecek. Önce ördüğümüz gibi sağdaki şişe dolayacağız, artmamızı yapacağız. Sonra 2 ilmeği birlikte öreceğiz, eksiltme. Önce artma, sonra eksiltme. Örgüyü bıraktığınızda şimdi artma mı yapacağım, eksiltme mi yapacağım diye bakarsanız, dediğim gibi bakın şu örülen ilmek hep düzgün bir şekilde devam edecek. Bu birinci ilmek, eksiltme yaparken bu birinci ilmek olacak. Şöyle arttırdığım ilmek hafif yan duruyor. Bu yan duran ilmekte, arttırdığım ilmekte her zaman ikinci ilmek olacak. Bu şekilde ilmeklerinizi de takip edebilirsiniz. Bir artma, bir eksiltme. Tekrar bir artma, bir eksiltme. Örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de ilmekler hep bu şekilde örülecek. Kenarlarda da 10'ar ilmek haraşo. Onlar hiç değişmeyecek.
Yine artmamızı yaptık. 2 ilmeği birlikte ördük. Eksiltme. Yine artma ve eksiltme. Örerken dikkat edelim. Burada başlarken, örneğe başlarken artmayla başlamıştım. Burada en son eksiltme yaptım. Sol şişimde 10 tane ilmeğim kaldı. Kalan 10 ilmeğimizi de haraşo olarak örüyoruz. Başa vardığınızda ilmeklerinizi sayın. İlmekler hep 82 ilmek olacak. İlmeklerde artma, eksiltme olmayacak. İkinci sıramızda bu şekilde tamamladık. Döndük örgünün ön yüzüne, üçüncü sıramıza. Yine kenardan 10 ilmek haraşo. Ve örnek yapımına başlıyoruz yine. 10 ilmek haraşo ördükten sonra ördüğüm ipi sağdaki şişe doluyorum, artmamı yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek eksiltme. Önce artma, sonra eksiltme. Hep başlarken artmayla başlıyoruz. Önce artmamızı yapıyoruz, sonra eksiltmemizi yapıyoruz. Bakın örneklerimiz şöyle çıkmaya başladı. Kolay bir örnek yapıyoruz. Örnekler bu şekilde ajurlu bir şekilde devam edecek. Başlarken her zaman 10 ilmek haraşo, bir artma diye başlayacağız. Bitirirken de bir eksiltme olarak bitireceğiz ve 10 ilmek haraşomuzu öreceğiz. Buna dikkat edersek örnekler düzgün bir şekilde ilerleyecekler. Örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de kenardan 10 ilmek haraşo, bir artma diye başlayın. Sonda da bir eksiltme diye bitirin ve 10 ilmek haraşonuzu örün. Bu şekilde örneklerimizi yaparak devam edelim. Örneklerde şu ana kadar 6 sıra ördüm. 7. sıraya başlayacağım. Şöyle örneklerim çıktı. Örneklerimi yakından göstermek istiyorum sizlere. Örnekler bu şekilde devam edecekler. Her zaman örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de aynı şekilde örüyoruz. Kenardan 10 ilmek haraşo. Bu hiç değişmiyor. 10 ilmeğimizi her zaman iki taraftan da haraşo olarak örüyoruz. On ilmek ördükten sonra her zaman artmayla başlıyoruz. 10 ilmek haraşo. Ördüğümüz ipi sağdaki şişe doladık. Bir artma, 2 ilmeği birlikte örerek eksiltme. Tekrar artma, tekrar eksiltme. Yine artma ve eksiltme. Yine artma ve eksiltme. Yeleğimizi tek parça olarak hep bu şekilde öreceğiz. Önce artma, sonra eksiltme. Sıramıza başlarken her zaman 10 tane haraşo örüp bir tane artma ile başlayacağız. Örneği yaptıktan sonra sonda da en son eksiltme ve 10 haraşo şeklinde öreceğiz. Şimdi yeleğimiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar orta kısmı ajurlu, kenarlarda 10'ar ilmek haraşo. Bu şekilde örneklerimizi yapalım. Yeleğimizi 82 ilmekle şuradan haraşolardan itibaren örnek yapmaya başlamıştık. Örneklerimizi şu kenardaki haraşoları sayıyorum. 110 diş haraşo, yani 220 sıra uzunluğunda ördüm. Örnekleri sadece santim olarak ölçtüm. Kenardaki haraşoda ölçmeden 110 santim uzunluğunda oldu. Şimdi uç kısmına haraşo öreceğiz ve yeleğimizi bitireceğiz. Yeleğimizi 220 sıra örnek yaparak ördükten sonra uç kısmına haraşo yapacağız. Aynı başlangıçtaki gibi. İlmek sayımızda hiçbir değişiklik yok. 82 tane ilmeğimiz var. 82 ilmeğimizin hepsini haraşo olarak örmeye başlıyoruz. İlmeklerimizi tek tek haraşo olarak örüyoruz. Örnekli kısımdaki ilmeklerimi de yine haraşo olarak örüyorum. Şimdi buradan itibaren sayıyoruz. 10 diş haraşo, yani 20 sıra uzunluğunda örelim. Cepkenimizin uç kısmında 82 tane ilmeğimiz vardı. 82 ilmeğimizi 10 diş haraşo, yani 20 sıra uzunluğunda ördüm ve düz olarak bitirdim. Cepkenimizin şöyle bir uçtan bir uca uzunluğu
130 santim oldu. En genişliği 65 santim. Boyunun uzunluğu da 1.30 oldu. Şimdi cepkenimizin kollarını dikeceğiz. Şöyle bitirdiğim noktadan ikiye katladım. Buraya tam orta noktaya iğnemi taktım. Şöyle açalım. Buradan tam orta noktadan kenarlarını üçgen şeklinde katlıyoruz. Diğer ucunu da aldım. Şöyle üçgen şeklinde katladım. Şurası kol olacak. Orta noktadan şuradan ölçüyorum. 15 santim. Yani tam buraya kadar dikeceğiz. Şurası kol oluyor. Buradan kolumuzu takacağız. Buradan bitirdiğim yerden dikmeye başlıyorum. Dikerken iki ucu yan yana koyduk. Üst üste koymuyoruz. Yan yana koyduk. Sağdaki son sırama baktım. Ve sol taraftaki son sırama, bitirdiğim sıraya batıyorum. Tekrar sağ tarafa baktım. Sonra sol tarafa batıyorum. Bu şekilde tam iğne taktığım yere kadar 15 santime kadar dikeceğim. Şurası 15 santim. Burayı dikmiyoruz. Burası kol oluyor. Devam ediyorum. Bir sağ taraftan, bir sol taraftan. Kendi ipiyle dikiyoruz. Diğer ucunu da, başlangıç ucunu da bu şekilde dikeceğiz. Önce orta noktasını buluyoruz. Orta noktadan ikiye katlayıp, üçgen şeklinde katlayıp 15 santim ölçüyoruz. 15 santime kadar, yani şuraya kadar dikelim. Yeleğimizin başlangıç ve bitiş noktalarını bu şekilde diktik. Şöyle kol için 15 santimlik açıklık yer bıraktım. Buralardan kolları takacağız. Cepken yeleğimizi bu şekilde tamamladık. Bu cepken yeleğimiz 38-40 bedene rahatlıkla olabilecek bir yelek oldu. Siz daha büyük veya daha küçük yapmak isterseniz yorum bölümünden sorabilirsiniz. Ben sizlere oradan yardımcı olmaya çalışırım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.